Herkese merhaba arkadaşlar. Artur Beterbiev ve Canelo Alvarez ve Dimitri Pivol maçı hakkında sorulan sorular var. Bu sorulara da Artur Beterbiev'den cevaplar var. Gelin birlikte o cevaplar neymiş bakalım. Sorulan soru şu şekilde: Canelo Alvarez'i yenebilir misin? Cevabı da Artur Beterbiev'in onun neredeyse yenilmez olduğu konusundaki değerlendirmenize katılmıyorum diyor Artur Beterbiev. Doğru değil. Floyd Mayweather'a yenildi. Gennady Golovkin'le eşit dövüşler yaptı. Bununla birlikte Canelo şüphesiz iyi bir dövüşçü, tekniğe sahip, ringde iyi çalışıyor ve iyi bir yumruk atıyor diyor Artur Beterbiev. Tabii ki onu yenmek için elimden geleni yapacağım çünkü o yenilmez değil diyor Canelo Alvarez için. Mayweather'a kaybetmesi ve Gennady Golovkin'e karşı eşit dövüşler bunun kanıtı. Bir dövüşçü olarak kendimi Mayweather veya Gennady Golovkin'den daha kötü görmüyorum diyor. Yani kavgamızın sonucu ikimiz arasında kimin en iyi olduğunu gösterecek diyor. İkimiz arasında geçecek kavgadan sonra, maçtan sonra kimin en iyi olduğu belli olacak diyor Artur Beterbiev. Yine Dimitri Pivol maç hakkında sorulan soruya, yani bu maçla ilgili verdiği cevap şu şekilde: bunun bir mega kavga olacağına eminim. Son yıllardaki en büyük olaylardan biri olacak diyor Dimitri Pivol'la yapacağı maç için. Yine devam ediyor. Bence Canelo için bence teknik yönü fiziksel gücüne ağır basıyor. Bokstaki varlığı düşüncesidir. O akıllı bir dövüşçü. Yumruk gücüne gelince bence bölümümüzde ondan daha güçlü, daha sert vuran savaşçılar var. Diğer dövüşçüleri yakından takip etmiyorum ama Canelo sıkı antrenman yapıyor ve istediğini alıyor. Onu nasıl yeneceğime gelince bunu kimseye açıklamak istemiyorum. Genel olarak konuşursak önceki dövüşlerimde kullandığım yönergeleri takip ediyor olurdum. Bu mücadeleye tamamen hazırlanmak için elimden gelenin en iyisini yapacağım ve buna %100 odaklanacağım diyor Artur Beterbiev. Bakın arkadaşlar, bazı maçlar vardır ve bazı boksörler vardır. Hani bazı fanlar vardır, işin gerçekçi boyutuna, işin iç kısmına bakar. Ama diğer bazı fanlar da doğal olarak sadece galibiyete odaklanırlar. Örnek vereyim, bir boksör çıkar, bir boksör yener, derler ki tamam ben artık bunu tutuyorum. Ben işte artık onun fanıyım gibisine. Ama biz boksun içerisinden gelen insanlar sadece boksörlerin tekniğine, taktiğine, neler yapabileceklerine bakarız ve onun onu yeneceğine inandığımız zaman teknik olarak ve performans olarak doğal olarak o kişiyi favori gösteririz veya bir puan kullanacaksak o kişiden yana kullanırız. Ben mesela çoğu kez şunu anlatıyorum. Mesela hep diyorum ki benim için önemli olan bir boksörün ringe geldiğindeki performansı benim için çok fazla önemli. Neden önemli? Bunu birçok maçta gördük. Mesela Timur Lopez, George Campos maçında gördük. Yine Manny Pacquiao Ugas maçında gördük. Ve bunun gibi Canelo Alvarez Dimitri Pivol maçında gördük. Yani birçok maçta boksörlerin, özellikle de dünya genelinde çok fazla fanı olan, çok fazla takipçisi olan boksörlerin nasıl kaybettiklerini gördük. Knockoutçu boksörler, güçlü boksörlerdi. Ama arkadaşlar bu iş çalışmadan olmuyor. Bu işi ciddiye almayan bir boksör kesinlikle ringde boyun eğiyor. Bu işi ciddiye alan, çalışan, hak eden kazanıyor. Bazen haksızlıklar da olabiliyor ama genelde eğer ki bir boksör bariz bir şekilde rakibini yenmişse doğal olarak hakemlere de iş bırakmamış oluyor. Zaten ring etrafındaki boks fanları da eğer ki o boksörün hakkını yenecek olursa çok büyük tepki gösteriyor. Ama ortadaki maçlar bazen lobi olarak güçlü olan boksörlere gidebiliyor arkadaşlar. Şimdi Canelo Alvarez Dimitri Pivol maçı, Canelo Alvarez Artur Beterbiev maçları, bu maçlar benim görüşümce mega maçlar olur. Büyük maçlar. Yani bu maçlara çok fazla ilgi gösterirler. Özellikle de şu anda Beterbiev ve Dimitri Pivol arasında geçecek bir maç gerçekten mega bir maç olur. İyi bir maç olur. İkisi de
sert, ikisi de dayanıklı, ikisi de akıllı boks yapıyor. İkisi de ring içerisinde sakin, ikisi de tecrübeli, ikisi de görerek vuruyor, nokta vuruyor ve bu isimlerin yapacağı maç gerçekten dünya genelinde izlenme rekorları kıracak maçlardan bir tanesi olur diyebilirim. Dimitri Pivol ile aslında Artur Beterbiev arasında çok büyük bir fark yok. Tecrübe olarak aynılar. Görerek yumruk vuruyorlar, akıllı boks yapıyorlar. Ring içerisinde bir tık da Artur Beterbiev, Dimitri Pivol daha sakin diyebilirim. Biraz da Artur Beterbiev hışımla dövüşüyor. Ama Dimitri Pivol biraz daha sakin. İkisi arasındaki farklara baktığımızda güç olarak, dayanıklılık olarak bence Artur Beterbiev bir tık daha önde. Ama esneklik olarak örnek vereyim, biraz daha hareketli boks olarak bence Dimitri Pivol Artur Beterbiev'den bir tık daha önde. Çünkü Artur Beterbiev'in artık güç çalışmaktan, dayanıklı çalışmaktan yavaş yavaş esnekliği kaybolmuş diyebilirim ama Dimitri Pivol'da hala bu esneklik var. Hala beller oynuyor. Ayakları son zamanlarda özellikle de Canelo Alvarez maçında daha iyiydi. Görerek vuruyor. Akıllı boks yapıyor. Ringde çok sakin. İkisinde dediğim gibi aslında bunlar eşit boksörler arkadaşlar. Bakın burada yaptığımız anketler var. Anketlerde biraz anketlerden bahsedeyim. Ona göre bu maçın biraz da anlayacaksınız. Yani boyutunu, yani ikisi arasında geçecek maçın boyutunu biraz da anlayacaksınız. Ankette sormuşuz mesela Artur Beterbiev ve Pivol maç hakkında sormuşuz. Bakın arkadaşlar, İkisinde de %50 boks fanları oy kullanmış. 179 kişi oy kullanmış. Çok fazla değil ama burada yine %50. Yine çok ünlü kanallardan bakalım. Onların yaptığı anketlerde mesela onların anketlerinde de özellikle de Artur Beterbiev, Dimitri Pivol maçları hep %50. Yani ikisi de eşit boksörler. Şimdi bunların arasına bir Canelo Alvarez'i koyacak olursanız, hangi anketi yaparsanız yapın, her ankette de Canelo Alvarez geride kalacaktır. Özellikle Artur Beterbiev, Canelo Alvarez, Dimitri Pivol, Dimitri Pivol, Canelo Alvarez. Bunlarda da yine Canelo Alvarez geride kalacaktır arkadaşlar. Çünkü özellikle de kilo çıkması biraz sanki Canelo Alvarez'e kilonun ağır geldiği düşüncesinde olan arkadaşlar var ama ben kesinlikle, bana belki bu konuda beni nasıl söyleyeyim, işte bu konuda yanılıyorsunuz diyebilirsiniz ama bence Canelo Alvarez'in o fizik cüssesi de onu kaldırıyor. Bu yüzden bence onun tek sıkıntısı, Canelo Alvarez'in maçları bazen ciddiye almıyor. Bunu Kelly Plant maçında da gördük. Artık Canelo Alvarez'in geçmişi biraz aklına gelmesi gerekiyor. O geçmişinde yaşadığı o sıkıntılar ve o süreci aklına getirdikten sonra işe daha sıkı çalışınca ve kondisyon olarak, performans olarak iyi bir şekilde ringde gelirse bence Artur Beterbiev'le de Dimitri Pivol'le de iyi maçlar çıkaracağını düşünüyorum. Sonucu belli olmayacak maçlar olabilir bu maçlar. Ama performans olarak kötü geldiği sürece kesinlikle ve kesinlikle bu iki isimden de maç alması çok zor. Çünkü bu iki isim ringde çok disiplinli. Bu iki isim ringde çok kararlı. Bu iki isim ringde çok güçlü, akıllı boks yapıyorlar ve bunları kesinlikle geride bırakamaz. Ama performans olarak örnek vereyim, kondisyon olarak ringde iyi olursa kesinlikle Canelo Alvarez boş bir boksör değil. Akıllı bir boksör. Tekniğe sahip. Çıkışları, refleksleri çok iyi. O Canelo Alvarez gelirse bunlar karşısında iyi işler çıkartabilir. Ama o Canelo Alvarez'den özellikle de son Dimitri Pivol maçında eser yoktu. O şekilde geldiği sürece her iki boksöre de Canelo Alvarez kaybeder arkadaşlar. Boksta var olan bazı gerçekler vardır. Yani insanlar şunu diyebilir. Mesela bugün biz Dimitri Pivol'u gördük. Canelo Alvarez'i yendi. Yarınki Dimitri Pivol performansını bilmiyoruz. Dimitri Pivol'un üzerine belki Canelo Alvarez maçından sonra bir rahatlık çökmüş olabilir. Antrenmanları biraz daha umursamayabilir.
Yani George Campbell'sın, Devin Haney karşısındaki yaşadığı durumu yaşayabilir. Bu yüzden boksta hiçbir zaman hiçbir maç garanti altında değildir. Bazen bakıyorsun mesela bazı maçlara mesela hani o boksörün yeneceğine inanıyorsun ama bir bakıyorsun bir yumrukta o boksör de dayanıklı, sert ama ters bir yumruk yiyor, knockout oluyor. Bir bakıyorsun maç diğerine gidiyor ve bazı maçlarda oluyor ki ilk 12 round beklediğin maç ilk 3 roundda bitiyor, 4 roundda bitiyor. Yani şunu diyorsun, yani nasıl olur, bu dayanıklıydı, yumruğu dayanıklıydı. Yani bu hiç belli olmuyor arkadaşlar. Ring içerisinde hiçbir boksörün garantisi yok. Hiçbir boksör 12 roundun sonunda gong sesi çalmadan hani şunu diyemez: ben bunu kesin döverim, bu maç kesin benim deme şansı yok. Boks kesinliklerle örnek vereyim netleşmiş bir spor değil. Boksta var olan bir gerçek var. Boksun kuralı şudur: 12 roundun sonunda gong sesi çaldığında o kişi eğer o son saniye, son 5 saniyede kala bile eğer ki ayakta sağlam duruyorsa önemli olan budur. Her rakip yumruk yediğinde düşer, kalkar ama maça devam eder. Tyson Fury'yi görüyorsunuz. Nasıl ki rakibinden yumruğu yiyor, sırtın üzerine yatıyor, devam ediyor. Devam etmeyebilirdi ama kalkıp mücadelesini sürdürüyor ve bakıyorsun o maçı kazanıyor. Boksta her zaman şu bir gerçek arkadaşlar: 12 round boyunca full konsantre, full disiplinli olmak zorundasın. Canelo Alvarez'in aldığı bütün maçların çoğuna bakın. Yendiği boksörlerin 10. veya 11. roundda özellikle iyi boksörlere konsantrasyonu dağıldığı anda o an onu iyi yakalıyor. Çünkü kendisi çok disiplinli maçlar yapıyor. Çıkardığı zaman o an sert bir yumruk vuruyor. Nokta vuruş ve hepsini bu şekilde yatırdığını göreceksiniz. Bu yüzden boks disiplin ister. Boks ciddiyetsizliğe asla yer vermez. Boksta eğer disiplinli olursan, işi sıkı tutarsan boksta kazanırsın. Yoksa üzülen taraf sen olursun. Diğer çoğu örnek vereyim, birçok kez knockoutçu boksörler bile, Canelo Alvarez gibi 39 knockout olan bir boksör bile görüyorsunuz yeniliyor. Yine aynı şekilde Deontay Wilder gibi kaç maç galip gelen boksör bir kişi çıkıyor ve 3 maçın 3'ünü de ondan alabiliyor. O yüzden boksta garanti diye bir şey yok. Hiç kimsenin yeri garanti değil. Herkes bir gün yenilebilir. Herkes bir gün geriye düşebilir. O yüzden her zaman çıtayı yukarı taşımak ve performansı her zaman burada tutmak zorundasın. En ufak bir performans olarak gerilemen senin maç kaybetmene neden olur. Çok dikkat etmeniz gerekiyor buna ve boksörlerde. Şimdilik benim bu konuyla ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Artur Beterbiev, Canelo ve Dimitri Pivol maç hakkında. Yine bir sonraki videoda tekrar görüşürüz. Arkadaşlar bu videoların, özellikle de bu açıklamalarımın birçok kişiye ulaşmasını istiyorsanız videoya mutlaka beğeni koyun. Belki sizin için bu çok fazla önemli olmayabilir. Sadece izleyip geçmek istersiniz. Ama bizim için önemli, YouTube için önemli. Çünkü eğer ki çok fazla beğeni olursa, çok fazla yorum olursa, yorum da tabii ki yapmayı unutmayın. YouTube ne yapıyor? Diyor ki bu video önemli bir video ve bu kişi doğru şeyler paylaşıyor. Örnek vereyim, bu kişinin açıklamaları çok güzel, yaptığı yorumlar çok güzel ve bunu özellikle de Türkiye'de ve dünyada birçok boks fanının, boks taraftarının karşısına çıkartıyor. Eğer ki beğeniler az olursa, yorumlar olmazsa doğal olarak, nasıl ki diyor ki bunu kimse umursamıyor, YouTube'da bu sefer diyor ki o diyor attığı yerde kalsın. Zaten bizim belli bir YouTube'da sıralamamız var. Bazı özellikle de boks ilgili içerik üreten arkadaşlarla. O yüzden biz her zamanki sıramıza koyuyor. Ama eğer ki çok fazla beğeni, çok fazla yorum gelirse doğal olarak YouTube bizi level atlatıyor ve farklı bir boyuta taşıyor. Bu yüzden sizden ricam beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda tekrar görüşürüz. Hoşça kalın.